Banban Anaokulu'nun karanlık gizemlerine 7. bölümde de devam ediyoruz. Kaybolan çocuğumuzu ararken bu anaokulundaki karanlık gerçeklere, korkunç sırlara ve ölümcül düşmanlara daha da yaklaşıyoruz. Ölümün nefesini ensemizde hissederken çocuğumuz için anaokulunun daha da derinliklerine inmeye devam ediyoruz. Dostlar, düşmanlar ve hainler. Bu anaokulunda tam birine güvenmeye başlıyoruz derken güvendiğimiz kişi tarafından sırtımızdan vuruluyoruz. Banban Anaokulu'nun gizemleri 7. bölümde daha da açığa çıktı. Dostlar ve düşmanlar. Herkes safını belli etti. Dost bildiklerimiz düşman, düşman bildiklerimiz ise gerçek dost çıktı. Bu anaokulunda bizim için edinilecek tek bir dost bile kalmadı. Bir maskotun içine sığdırılmış hayatlar. Onlar bu duruma isteyerek gelmedi. Bazıları kötülük için yaratıldı, bazıları ise buradaki kötülüğü yok etmek için savaştı. Ruhları bir maskota hapsedilmiş ve sonsuza dek bir maskotun içinde yaşamaya zorlanmış hayatlar. Onların kaderleri kötü niyetli insanlar tarafından yazıldı. Kimisi gerçekten bu hapsedilmiş bedene alışmaya çalıştı. Kimisi ise bu bedende de olsa buradaki kötülüklere karşı çıkarak kendi hayatlarından vazgeçti. Kimisi de elinde olmayan sebeplerden dolayı ona yazılan kaderi yaşarken bazı kötülüklerin istemeden de olsa serbest kalmasına neden oldu. Jester, yani Bitter Giggle. O bu kaderi istemeden de olsa yaşayanlardan sadece birisiydi. O bir krallıkta kral ve kraliçeyi güldürmekle görevli bir soytarı olarak kaderine razı oldu. Onun tek amacı kraliçeyi güldürmekti. Zaten görevi de buydu. Jester'a bu kaderi yazanlar kraliçenin gülmesini de yasakladı. Jester'a bu kaderi yazanlar aynı zamanda kraliçeye de bu kaderi yazdı. Lisesindeki yaramazlar ordusu ancak kraliçe gülerse ortaya çıkacaktı. Ona da sonsuza dek gülmeyi yasakladılar. Jester kötü bir şey yapmamıştı. Ona yazılan kaderin gereklerini yaparken kraliçe gülmesin diye onu krallıktan kovdu. Jester da kraliçede onlara verilen zor bir görevi uygulamak zorundaydı. Şerif Toadster bu krallığın şerifi olarak Jester'ı kraliçeden uzak tutmak için görevlendirildi. Ama Jester onun en iyi arkadaşlarından biriydi. Her zaman gülerken gördüğümüz Şerif ise Jester'ın vedasıyla birlikte yüzünü düşürdü. O da ona yazılan kaderi acı bir şekilde arkadaşını kaybederek ödedi. Jester ilerleyen bölümlerde geri gelir mi bilinmez fakat gelmese bile Garten of Banban severleri tarafından severek hatırlanacak maskot olarak hafızalardaki yerini aldı. Garten of Banban 7'ye Stingen şehrine girerek başlıyoruz. Bu bölgedeki amacımız bize verilen görevleri yaparak Sir Dadadu ve ekibini yok etmek. Onları tekrar ait olduğu yere hapsetmek. Tabi bunları yaparken bir yandan bu anaokulundaki karanlık sırları çözmek ve kaybolan çocuğumuzu bulmak tek amacımız. Garten of Banban 7. bölümde cerrah yani Syringin ile tanışıyoruz. Syringin bize görevlerde yardım ederek eksik olan asa parçası için bazı görevler veriyor. Tabi bu sırada tesis tüm çalışanlara Nap hakkında kod ihlali veriyor. Yani Nap ile tek başınıza savaşmayın. Onu görürseniz saklanın ve ekipten yardım isteyin şeklinde bazı bilgiler veriliyor. Buradaki tüm kirli planların zaten önemli maskot olan Syringin'in uzaylıya benzeyen yeşil yaratıkları yaptığına şahit oluyoruz. Yeşil maskot demişken buradaki maskotların ne aşamalardan geçtiğini de çok net bir şekilde görüyoruz. Deneyler belirleniyor. Bunun için uygun kişiler seçiliyor ve daha sonra Givanyu ve DNA'ların karışımlarıyla atandıkları maskotlara dönüştürülüyorlar. Burada yeşil yaratıklar ise bu maskotların dönüşmeden önceki halleri ve maskotların önce bu aşamalardan geçtiğini görüyoruz. Bazı maskotlar atandıkları maskotlara dönüşmeden hayatını kaybediyor. Güçlü DNA'ya sahip maskotlar ise bu aşamadan geçip onlara yazılan kaderi yaşamak için ömür boyu bu maskota dönüşüyor. Çocuklar, öğretmenler, belki de veliler arkadaşını getir gününden sonra artık sonsuz ve karanlık hayatın bir parçası oluyor. Bu maskotlara atanan çok önemli başka bir yük daha var. Dikkat ederseniz bu oyunda karşılaştığımız tüm yeşil yaratıklar bize kötü davranıyor. Hep kötü laf söylüyor, hep hakarette bulunup iğrenç görünüyorsun gibi sözler söylüyor. İşte burada hayatta kalmanın en önemli yollarından birisi de bu insanların karakterleri. Kötü insanlar onları bu hale getirenlere karşı yazılan kaderleriyle birlikte kötü, iyi insanlar ise onlara yazılan bu kaderi kabullenerek içlerindeki iyi insanı açığa çıkarıyor. İşte bizim bildiğimiz Banban çetesi ve Zolpius çetesi de bu şekilde açığa çıkıyor. Bu aslında iyilerin ve kötülerin savaşı. Biz buraya gelmeden önce Stingerfly'm buradan git, sana söz veriyorum buradaki işimiz bitince çocukları yeryüzüne sağ salim çıkaracağım diyerek içindeki karakteri bize göstermiş. Fakat biz onu dinlemeyerek annelik içgüdüsüyle çocuğumuzu aramaya devam etmiştik. Bizim Stingerfly'na karşı koymamız ise onu güçsüz duruma düşürdü ve ne yazık
ki Givanium'un da etkisiyle büyüyen ve küçülen karakterler olarak Stinger Fly'ın güç kaybetmesine neden oldu. Stinger Fly'ın ilk deney aşamalarında bile çocuklara asla zarar vermemiş, Givanium ile büyüyen vücudundaki acıya rağmen çocuklara karşı herhangi bir kötü yaklaşımı olmadığı için deneyi yapanlar tarafından bizzat arkadaşını getir gününe hazırlanmıştı. Fakat Utman Adam yani Bamban durumun böyle olmasını istemiyordu. Yapılan deneyler sonucunda yanlışlıkla öyle bir maskot ortaya çıktı ki diğer maskotlar acımıyor, onlarla oyuncak gibi oynuyordu. Bunu bizzat deney notlarında 2. bölümde bilim insanları bizimle paylaştı. Bir şekilde Zolfius uyutuldu. Bilim insanları okulun en derinlerinde öyle bir maskot var ki her ne olursa olsun ama her ne olursa olsun o asla uyanmamalı. Çünkü Zolfius uyandığında buradaki karanlık gerçekler daha da karanlığa gömülecek ve burada çözmemiz gereken bazı sorunları asla çözmemize imkan vermeyecekti. Şeytani çetenin elebaşının Bamban olduğunu daha önceki bölümlerde ve teori videolarında zaten konuşmuştuk. Garden of Bamban 4. bölümde Nap Nap sizce durduk yerde mi Mr. Kebab'ı kaçırdı? Çünkü Nap Nap bile Mr. Kebab'ın ne amaçla kullanılacağını biliyordu. Bamban önce kebabı güvendiğim birine teslim etmem gerekiyor dedi. Kebabı koydu, düğmeye bastı. Tam o sırada Nap Nap kebabı alıp kaçtı. Nap Nap aslında Bamban'ın tüm planlarını bozdu. Çünkü Nap Nap kebabı kaçırmasaydı Bamban açık şekilde Zolpius'u uyandıracaktı. Bamban'ın en başından beri bizi kullandığı o kadar belliydi ki Stinger Fly'ın da Bamban'ın karakterini biliyordu zaten. Bunu açıkça bize gösterdi. Fakat biz bunu anlamayarak hala Bamban'ın peşinden gitmeye devam ettik. Bamban'ın kötü olduğunu çocuklar bile yere çizdikleri şeytani resimle bize gösterdi. Zaten yeni bölümün tanıtımında da Bamban'ın asıl planını görmüş olduk. Bizler tam bu konuda teoriler üretirken Bamban hakkında en büyük mesaj geliştiricilerden geldi. Geliştiriciler açıkça Bamban'ın kötü olduğunu bize gösterdiler. Bunun en büyük mesajını Garden of Bamban 4. bölümde geliştirici Euphoric Brothers bize söylemişti. Euphoric Brothers YouTube kanalında her bölümden sonra oyun müzikleri paylaşılıyor biliyorsunuz. Burada bir müzik o kadar dikkat çekmişti ki tam da benim teorime uygun bir paylaşımdı bu. Müzik dışında paylaşılan fotoğraf ise Bamba'nın asıl amacını belli ediyordu. Bamba'nın sırtında Mr. Kebab ve Mr. Kebab'ı tam Zolpius'a vereceği sahne. Müziğin ismi ise Arkadaşlar ve Sahtekarlar. Burada Bamba'nın açıkça hain olduğunu gördük. Zaten Bamban Utman Adam olduğunu net bir şekilde kendi ağzıyla bize söylemişti. Utman Adam buradaki kötülüklerin farkına vardı. Bununla birlikte Waverly Mason ile birlikte Madrid'e kaçış planı yaptı. Garden of Bamban 1. bölümde zaten bu kaçış yaptıkları uçak biletlerini gördük. Ama Bamba'nın da tahmin edemediği bir şey oldu. Oradan kaçamadılar. Bamban en başından beri bizi kullandı. Bizi kullanıp bazı şeyleri bize yaptırdı ki sonunda ekibin lideri Zolpius uyandıracak, belki tüm kötülüklere bu şekilde sahip olacaktı. Bamban'ın planı tutmadı. Asıl Bamban çetesi olarak bildiğimiz bir kişiyi dolaba hapsetti. Okuldaki tüm duvarlardan onun resmini kaldırıp kendini onun yerine koyarak bize iyi görünmek istedi. Planları tutmadı. Syringe'in şeytanla oyun oynama diyerek Bamban'ın adamı olduğunu son sahnede bize gösterdi. Syringe'in de bir doktor DNA'sına sahip, Bamban da bir doktor DNA'sına sahipti. Zaten bu okuldaki kötülükleri yapanlar bu doktorlar değil miydi? Bamban'ın anaokulundaki amacı neyse, Syringe'in de amacı da oydu. Peki neden Syringe'in daha fazla maskot için çalışma yapmaya devam etti? Buradaki bazı kötülükleri yenmek mi istiyordu? Hayır. Hepimizin bildiği üzere buradaki maskotların hepsi çok aç. Onların amacı ya Zolpius'a yem edecek maskotlar bulmak ya da Zolpius'a çalışacak daha güçlü bir ordu kurmak için yeni maskotlar yaratmaktı. Syringe'in oyunun daha en başında planıma göre Yeşil Goril'i yeniden yakalayıp onu Sir Dadadu'nun ekibiyle savaştıracağım. Ardından asayı hak sahiplerine geri vereceğim. Bu sözü bizzat Syringe'in kullandı. Sizce Syringe'ine göre asanın asıl hak sahibi kraliçe miydi? Hayır, tabii ki de değildi. Bu asa ile belki Zolpius geri getirilecek ve onlar da efendilerine sadıklığını bu şekilde gösterecekti. Yani Syringe'in de 7. bölümün başından beri bizi kullandı. Onun oyununu ise Jumbo Josh asayı yiyerek bozdu. Stinger Fly'ın buradaki çok şeyden haberdar olan maskotlardan birisi. Özellikle bizim kaybolan çocuğumuz ve diğer çocuklar. Tiyatro girişinden önce Stinger Fly'ın o çılgın sülük beni kontrol altına alamaz. Fakat burada olup bitenleri bir çocuğun gördüğünü düşünsene. Onlar için ne kadar korkutucu bir durum. Aslında 7. bölümün bu sahnesinde Stinger Fly'ın çocukları güvenli bir bölgede sakladığını net bir şekilde öğreniyoruz. En azından hayatta kalmayı başarabilmiş çocuklar. Bizim çocuğumuz sürekli olarak notlarda Bayan Mason'dan bahsediyor ve en son olarak kendisinin ağladığı Mason'ın da ağladığını görüyoruz. Burada çok önemli, dikkat çekici bir teori ortaya çıkıyor. Utman Adam aslına baktığınızda buradaki kötülükleri olacakları bildiği için kendisi ve Bayan Mason için bir Madrid bileti ayarlamıştı. Az önce de söylediğim gibi onlar buradan gidemediler. Bayan Mason da acaba burada olanların
başındaydı. Daha sonra pişman olup Stinger Fly'ın onu da mı sakladı? Çünkü her notta çocuğumuz bize Bayan Mason'dan bahsediyordu. Geliştirici ise aslen Mason'ın Bambalena olduğunu bize düşündürmek mi istedi? Çünkü notlara bakılırsa çocuklar bize en doğru mesajları verdi. Bunu yemekhane bölümünde de gördük. Bizim çocuğumuzun bize bıraktığı mesajlarda da gördük ve Mason en başından beri bizim çocuklarımızın yanından hiç ayrılmadı. İlk bölümde bulduğumuz notta Mason'ın çocuklardan çok hoşlanmadığı ortadaydı. Fakat daha sonra o da buradakileri görüp Stinger Fly'ına mı sığındı? Aynı çocuklarımızın da yaptığı gibi. Çocuklarımız çünkü Stinger Fly'ından hiçbir şekilde kötü bahsetmedi. Hatta deniz anası bizi kurtardı şeklinde bir notu da vardı. 7. bölümde en önemli yere sahip olan maskotlardan birisi de Salyangoz yani Slow Selin. Çünkü bilim insanları onun bir deney notu için acil toplantı yaptı. Slow Selin ile ilgili yapılan acil toplantıda Slow Selin garip şekilde ortadan kayboluyor ve birden geri geliyordu. İşin asıl ilginç tarafı ise bu notta Slow Selin ortadan kaybolduğunda garip şekilde tüm kameralar devre dışı kalıyordu. Bilim insanları ortadan kaybolmalar ve kameraların kapanmasıyla ilgili Slow Selin'e soru sorunca o da bu soruları yanıtsız bırakıyordu. Ayrıca notta şöyle önemli bir açıklamayı da bilim insanları ekledi. Vaka 11'e yani Slow Selin'e tesis personellerinden birinin yardım ettiğini düşünmüyoruz. Yani tesis personellerimizden kimse Slow Selin'e yardım etmiyor. O sadece olağanüstü derecede hızlı. Vaka 11'in ortadan kayboluş sebebini hala araştırıyoruz. Fakat somut bir delile hala rastlamadık. Bilim insanları bu notta tesis personelinin Slow Selin'e yardım etmediğini biliyoruz derken çok eminler. Bilim insanlarının bu notta atladığı bir şey varsa o da kesinlikle maskotlardan birisinin Slow Selin'e yardım ettiği. O da muhtemelen ve çok yüksek ihtimalle Stinger Fly. Yani Slow Selin'in ortadan kaybolmasıyla alakalı net bir konu konuşacaksak çocukların saklanması konusunda da Slow Selin'in yardım ettiği bir gerçek. Burada hala içinde iyilik kırıntısı kalan maskotlar var. O plakuşu ilk girdiğimizden beri bize saldırıyor. Fakat bu çocukları koruma içgüdüsünden kaynaklı. Stinger Fly'ın ilk geldiğimizden beri buradan gitmemizi ve işleri karıştırmamamızı istiyor. Çünkü Bamba'nın asıl planı ve bize yapacaklarını biliyor. Gidersen sana söz veriyorum çocukları yeryüzüne getireceğim. Zaten buradaki sözünden de anladığımız kadarıyla Stinger Fly açık şekilde çocukları saklıyor. Ama bize güvenmediği için çocukların yerini söylemiyor. Çünkü onu bir kere hayal kırıklığına uğrattık ve bir daha böyle bir şey olması durumunda çocukların hayatını kaybedeceğinden endişeleniyor. Bu ve bunun gibi birçok maskot aslında çocukları bizim yapacağımız yanlışlardan da koruyor. Oyunda kötü bildiğimiz Sir Dadadu ve ekibi bildiğiniz üzere Bamba'na saldırmıştı. Bamba'nı kendi ordusuna katamadı. Sir Dadadu bize siz ikiniz ordum için ihtiyacım olan kişilersiniz demesine rağmen biz kaçtık fakat Bamba'nı ekibine almadı. Sir Dadadu'nun savaşı bizimle değil. Sir Dadadu'yu tanımadan önce gizli videoda buradan git bizim savaşımız seninle değil demişti zaten. Belki Sir Dadadu da Zolfius'un uyanmasını istemiyor. Bu tabi sadece bir teori. Sir Dadadu'nun savaşı eğer Zolpius'un ekibiyle ise neden buradaki fotoğrafta onların ekibinde gibi görünüyor? Bu da ayrı bir sır olarak gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Bamban çetesine baktığımız zaman net şekilde bu ekranda gördüğümüz çete. Bamban sadece oraya kendini koydu ve bize oyun oynadı. Zolpius'un çetesi ise bu şekilde görünüyor. Garten of Bamban 5'in de çok önemli yeri olacak bu hikayede. Birçok şeyin açığa çıktığı bölüm olacak. Oyunumuzun en sonunda Stinger Fly'ın duvardaki kağıdı bize gösterdi. Bamba'nın karanlık yüzünü bu şekilde gördük. Syringe'ın bizim dikkatimizi dağıtmak istese de biz duvardaki kağıdı söktük ve Bamba'nın gerçek yüzünü görmüş olduk. Syringe'ın ise şeytanla oyun oynama diyerek safını belli ederken Bamba'nın ise gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Bamban artık gerçekten pankreas tutkusuyla üzerimize gelecek. Dolapta sakladığı, yerine geçtiği gizemli karaktere söylediği söz uzun zaman oldu. Evet, Bamban uzun zamandır buraya gelenleri gördüğünü ikinci bölümde de söyledi. Belki çoğunu deneylere kurban etti, belki de öldürdü. Çünkü uzun süredir buraya kimse gelmiyordu diyerek daha önceden çocuğun aramaya gelen aileler olduğunu bize istemeden de olsa söylemiş oldu. Az önceki çeteleri gördüğümüzde iki ayrı çete olduğunu anlamıştık. Bamban çetesi ve Zolpius çetesi. Bamban çetesi demek ne kadar doğru bilinmez. Çünkü bu çeteye ismini veren Bamba'nın oyunları ortaya çıktı. Peki Jester? Jester'ın burada ne işi var? Bamban çetesinin en önemli parçalarından biri olan Jester, kraliçeyi güldürmesin diye krallıktan kovuldu. Jester daha sonra kim besledi? Kraliçeyi güldürdü. Olanları gördü ve sonra pişman oldu. Krallıktan kovulduğu için aslında burada duran bir maskot. Jester aslında hiçbir yere ait değildi. Hele ki bu çeteye asla ait değildi. Hatasını telafi etmek istedi. Sir Dadadu tarafından kontrol edildi ve bize saldırdı. Sonra ise en yakın arkadaşlarından Şerif, Rosette ile birlikte onu öldürdü. Aslında Jester'ın tek isteği bir yere ait olmaktı ve yakın arkadaşlarının şakalarına gülmesiydi. Çocuk ruhlu Jester son anlarında ise Şerif Toadster'dan bir espri yapmasını istedi. Ona hiç kimse espri yapmadı, sevgi göstermedi. Hep dışlanan taraftaydı.
Hep kendisini bir gruba kabul ettirmek istedi. Son isteği buydu. Onun içindeki eğlenceli kişiliği, içindeki sevgiyi yok ettiler. Onu bir maskotun içine hapsetmek yetmemiş gibi yazılan kaderini de değiştirdiler. Krallıktan kovulmasını sağlayacak kadar onu yönlendirdiler. Krallığa geri girmek istediğinde ise onu çok iyi tanıyan, son anında yanında olan Şerif buna engel oldu. Şerif onun gerçek kalbini zaten biliyordu. Onun kötü biri olmadığını, ona yazılan kaderi yaşadığını bildiği için onun başında ağladı. Jester ona yazılan kaderi yaşadı, acı çekti ve sonsuzluğa yürüdü. Evet, hayat yaşamaya değer. Bu insanlar için geçerli bir durum. Bir maskot için belki ölüm bir kurtuluştur. Ne demişler? Yarın güzel bir gün. Kısa vadede kötüler, bunun da mutlaka iyiler kazanır.